Arkadaşlar bugün size çok güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşimize önce karnabaharları ayıklayarak başlayalım. Karnabaharlara bıçak değdirmeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar elimizle ayıklayacağız. Dağılmasın, şekli bozulmasın diye. Karnabaharlarımız hazır. Sıra geldi garnitürünü doğramaya. Görselliği güzel olsun diye kuşbaşı doğramayacağız. Bu yemek kırmızı biberi sever. Kırmızı biberler de soğanlara benzeyecek. Karnabaharların üzerinde gezecek. Sadece ve sadece lezzet üzerine yapacağım. Ocağın başına geçtiğim zaman ne demek istediğimi göreceğiniz. Kırmızı biber fazla olduğundan dolayı domatesi az doğrayacağım. Lezzet dengelemesi olacak. Kırmızı biber az olsaydı ya da hiç olmasaydı domatesi fazla doğrardım. Ne yapardım? 2-3 tane domates doğrardım. Soğanın içine bir de çiğden sarımsak doğruyoruz. Suyumuz kaynamaya başladı. Çok az bir limon sıkıyoruz. Limon ne yapacak? Hem rengini kaybettirmeyecek hem de dışı sert, içi pişmiş olacak. Az bir de tuz atıyoruz. Usta ben haşlamaya karşıyım derseniz haşlama suyunu ne yaparsınız? Karnabaharda kullanırsınız. Haşlandıktan sonra tam dakikasını ben size söyleyeceğim. Bir kapak kapatıyoruz. Az bir de ırık bırakıyoruz ki taşmasın, ocağımızı batırmasın. Ara ara kontrol edeceğiz. Karnabaharın dışının sert olması sizi yanıltmasın. Nasıl anlarız piştiğini? Sap tarafına bastığımız zaman dağılıyorsa karnabahar pişmiş demektir. Hafiften de bir karnabahar ne olacak? Sert olacak ki yemeğin içinde dağılmayacak. Direkt soğuk suyun içine alıyoruz karnabaharlarımızı. 25 dakikada haşlandı. Biraz inatçı çıktı. Siz ara ara kontrol edin. Sap kısmı yumuşadığı zaman karnabahar pişmiş demektir. Bu sizde 20 dakikada da olabilir. Karnabaharın cinsine göre değişir. Karnabaharlarımızı çıkarttık. Bu lokanta, restoran yemeği hem lezzeti güzel olacak hem görselliği güzel olacak. Çabamız o yönde. Karnabaharın bu suyunu da isterseniz yemekte kullanabilirsiniz. Çeşmeden su kullanmazsınız. Karnabaharın kokusunu sevmiyorsanız kesinlikle bu suyu kullanmayın. Tavamızı ocağa koyduk. Karnabaharlarımız soğuk suyun içinde bekliyor. Yarım fincan civarında sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Elinizde tereyağı, katı yağ, zeytinyağı, lezzeti hoşunuza giden hangisi ise, elinizde olan yağ hangisi ise onunla yapın. Genelde diyorlar işte usta niye sen zeytinyağı, tereyağı önermiyorsun diye. Tabi herkesin evinde olmayabilir. Ondan dolayı da ben genelde sıvı yağ ile yapıyorum yemeklerimi. Soğanımızı ilave ediyoruz. Bu yemekte de tabi önemli tüyolar var. Onları kaçırmayın. Soğanımızı kavurma işlemine başladık. Soğanımız iyice kavruldu. Şöyle bir gösterelim. Karamelize olmaya başladı. Çiğ kokusu kalmadı. 1 yemek kaşığı domates salçası. Biber salçası seviyorsanız biber salçasından da kullanabilirsiniz. Biber salçasını az kullanın. Yemeğe bir ekşilik verir. İstediğiniz lezzeti alamazsınız. Salçamızı iyice kavuracağız. Hazır salça olduğu için bir çiğ kokusu gitsin. Salçanın kavrulduğunu nasıl anlayacağız? Tavanın dibine yapışmaya başladığı zaman salçamız kavrulmuş demektir. Salçamız iyice kavruldu. Neredeyse yandı. Bunun olmazsa olmazı ne? Bana göre tabi 1 tatlı kaşığı un. Bununla beraber de bir kavurma işlemine devam edeceğiz. Domatesini, biberlerini atıyoruz. Domatesi biberi attıktan sonra tekrar karıştıracağız. Salça, domatesin, biberin her tarafına değecek. Salçamız da değdi. Domatesin, biberin her tarafına. İlk etapta 1 su bardağı soğuk su vereceğiz. Hafiften bir karıştıracağız. Eğer istiyorsanız daha sonraki suyu
Sıcak su da verebilirsiniz, kaynamış su da verebilirsiniz. İsterseniz karnabaharın suyunun tamamını kullanabilirsiniz. Genelde soruyorlar usta, işte karnabaharın suyu yok, vitamini gitti diye. Tamamen sizin keyfinize, zevkinize kalmış, isteğinize kalmış. Çok az bir de sıcak su ilave ediyor. Su ayarlamasını daha sonra yapacağım. Bu yemek pişmiş olduğundan dolayı çok fazla pişirmemize gerek kalmayacak. Bunu şöyle bir 3-5 dakika bir kaynatacağım. Ondan sonra kaynamış suyla ayarlama yapacağım. Yemeğimiz ortalama 10 dakikadır kaynıyor. Hemen şöyle biberleri, domatesleri gösterelim. Hiçbiri rengini kaybetmedi. Salça üstüne yapıştığından dolayı. 1 tatlı kaşığı tuz. Tabi tuzu siz kendiniz ayarlayın. İsteğinize göre. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Bunda sarımsak kullanacağım. Sarımsağı yalnız en son kullanacağım. Hem daha sağlıklı hem de daha çok lezzet vermesi için. Ocağımın altını kısıyorum. Karnabaharları yavaş yavaş tenceremize yerleştirmeye başlıyoruz. Karnabaharların rengini görüyoruz. Mis gibi. Sadece sos karnabaharlara değse yeterli. O lezzeti içine alır. Karnabaharlarımızı ilave ettik. Lezzet sarımsağını katıyoruz. Kenarında sulardan şöyle üzerine yavaş yavaş bir dökelim. Bunda kapak kullanmayacağız. Kapağı kapatsak bile kenarından hava alması lazım. İçindeki unun çözülmemesi lazım. Karnabaharı kattıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Yemek bir özlensin. Kapağımızı açalım. Tekrar bir daha söylüyorum. Benim önerim kesinlikle kapak kullanmayın. Ben sadece size göstermek için kapak koydum. Yemeğimizi kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika dinlendiriyoruz. Arkadaşlar yemekteki canlılığı, görselliği bir görün. Tabi olmazsa olmazı ne? Garnitürü. Şöyle bir de ortasına garnitüründen bırakalım. Yavaşça da sosundan dökelim. Niye sosunda un kullandığımı şimdi sebebini anladınız. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.